Bak şimdi bir yılı aşkın iPhone 14 Pro Max kullanıcısıyım. Hatta Hepsurva'dan aldığım tarihi şuraya bir yerlere koyacağım. Bakın bu içerikte bu telefonla ilgili sizinle aldığım günden itibaren edindiğim tüm tecrübeleri paylaşacağım. Üzerine iPhone 15 çıktı, iPhone 16 çıktı ve iPhone'lar çok acayip değişti. Maalesef diyemeyeceğim. Çünkü bana göre hala hiçbir şey değişmedi. Şu an iPhone kullananların her Eylül ayında olduğu gibi kafaları yine çok karışık. Sorular şunlar. iPhone 14 Pro Max alınır mı? iPhone 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçilir mi? Veya iPhone 14 Pro Max yerine 15 Pro Max veya 16 Pro Max almak mantıklı mı? Videonun ilerleyen dakikalarında hepsine değineceğim. Bu içerikte başta da söylediğim gibi sizin için iPhone 14 Pro Max'in yaptığım tüm testlerini paylaşacağım. Kamerası olsun, bataryası olsun, A16 Bionic çipler yeterince hızlı mı? Şu zamana kadar ısınma sorunları yaşadın mı? Titanyuma göre paslanmaz çelik çerçeveler ne kadar dayanıklı? Kamerasında veya telefonda herhangi bir hasar yaşadın mı? Sizin için bunların hepsini bir bir anlatacağım. Kısacası şu an iPhone 14 Pro Max almayı düşünüyorsan çok doğru bir videodasın. Kesinlikle bir yere ayrılma. Her videomda olduğu gibi kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasını istemiyorum. O zaman gelin hep beraber iPhone 14 Pro Max'in uzun kullanım testlerine bakalım. Evet. Herkese merhabalar. Bu videoyu kimin için yaptım biliyor musunuz? Akıllarında soru işaretleri kalanlar için. Mesela acaba iPhone 14 Pro veya Pro Max yerine iPhone 15 Pro mu alsam yoksa son çıkan iPhone 16 Pro Max'e parayı bassam mı diye belki düşünüyorsunuzdur. Ki belki demeyeceğim, yüksek ihtimal öyle. Çünkü bende de bu soru işaretleri vardı. Ama bakın söylüyorum, eğer iPhone kamerasıyla çok profesyonel işler yapmayacaksanız, günde 12 saat 15 saat oyun oynayıp telefonu aşırı yormayacaksanız, eğer her son çıkan iPhone alma gibi fantaziniz yoksa abi kesinlikle gidip iPhone 15'e veya iPhone 16'ya parayı bağlamayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. iPhone 14 Pro veya Pro Max sizin beklentilerinizi çok fazla bir şekilde karşılayacaktır. Bakın yalan söylemiyorum. iPhone 14 Pro kullananlar şu videoyu izliyorsa lütfen aşağı yorumlarda bildirsin. İşte al burada. Canavar gibi telefon. Yaklaşık 1,5 senedir kullanıyorum. Abi beni bir kez yolda bırakmadı. Zaten videonun başında da belirttiğim gibi bu içerikte size 1,5 senelik kullanımın sonunda kamerasından memnun kaldığım mı, yeterli mi, işlemci hızı, akıcılığı, çelik çerçeveler dayanıklı mı, herhangi bir hasar gördü mü, batarya süresi beni tatmin etti mi, telefon 15 Pro Max serisi gibi ısınıyor mu? Size hepsini teker teker açıklayacağım. Hem de yaptığım tüm testlerle. Evet, hadi o zaman fazla uzatmadan videoya başlayalım. Şimdi bu telefonu kullandığım süre zarfında LTPO OLED ekranın verdiği canlılık, renk skalası, Apple'ın ekran kalitesine verdiği değer tartışılmaz. Tamam, orada hemfikiriz. Koskoca Apple diyorum. Eyvallah ama sen şimdi senelerdir bu ekrana Pro Max serilerinde 120 Hz ProMotion koyuyorsun ama hissedilen 60 Hz abi. Hala 20-25 bin liralık bir Android telefondaki bulunan yenileme hızını şuna koyamıyorsun. Bakın bunları Apple ekosistemi içinde olan biri olarak söylüyorum. Yani öz eleştiri yapıyorum. Artık Apple'ın şu iPhone'larda ekran yenileme hızına kesinlikle bir el atması gerekiyor. Onun dışında telefonun ekranından kesinlikle memnunum. Tasarım olarak telefon çelik çerçevesine gelince kılıflı da kullandım, kılıfsız da kullandım ve telefon defalarca yere düştü. Ama inanın ki ne bir çatlama ne de derin bir çizik yaşadım. Çok ufak kılcal çizimler oldu. O da zaten göze baktığınızda hissedilmiyor. Zaten ben iPhone 15 ve iPhone 16'daki titanyum çerçeveye göre iPhone 14 Pro Max'teki çelik çerçeve tasarıma bayılıyorum. Yani şöyle elinize aldığınızda çok daha havalı hissettiriyor bence. Telefonun boyutuna gelince burası biraz şaibeli. Kimisi diyor çok büyük, elime sığmıyor, cebime zor sokuyorum. Kimisi de gayet yeterli diyor. Benim fikrime gelince ben pantolonumun, eşofmanın veya montumun cebine sokmakta hiç güçlük yaşamadım. Tamam telefon büyük, biraz da ağır fakat öyle abartılacak kadar, elle tutulmayacak kadar değil bence. Yani bu tabii ki de birazcık elinizin boyutuna bağlı. Benim elim normalden bir tık daha büyük olduğu için belki de bana öyle geliyor. Ama abarttıkları kadar değil bence, onu bilin. Şimdi işlemciye gelecek olursam biliyorsunuz ki 14 Pro serisi A16 Bionic çiplerle gelmişti. Tabii ki de bunu kalkıp da 16 Pro Max'teki A18 Pro çiplerle karşılaştırmayacağım fakat iPhone 15 Pro serisiyle öyle çok aman farklar var diyemem. Zaten birazdan yaptığım testlerde göstereceğim. Telefonu bir stres testine soktum. Hatta yaptığımda bulunduğum ortamda sıcaktı. Ona rağmen telefonda aşırı ısınma kesinlikle gözlemlemedim. Aynı şekilde daha sonra oyun oynadım. Telefonu iyice yordum. Kesinlikle iPhone 15 Pro serisindeki gibi ısınma sorunları yaşamadım. Tabii ki telefon ılınıyor ama yani aslında gayet normal değerler. Şahsen bana işlemci çok yeterli geldi. Yani şu an bu telefonu ben harcayamam, harcatmam da. Kullananlar burada bana hak verecektir. 14 Pro serisi bence Apple'ın yıllar boyu unutulmayacak serilerinden diyebilirim. Günlük kullanımlarınızda işlemcinin hızı, oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken, birçok uygulamayı anında kullanırken hepsini açık ve dahi bıraksanız bir kere teklemiyor, bir kere takılmıyor. Burada bana güvenebilirsiniz. Almayı düşünüyorsanız bir dakika bile düşünmeyin bence bu konuda. Kamera kısmına gelecek olursak iPhone 14 Pro Max size aynı 16 Pro Max'e, 15 Pro Max'e olduğu gibi 4K 60 FPS'e kadar video çekmenize olanak sağlıyor. Yani bak üzerine 2 seri geldi. Hala bir değişiklik yok. 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel telefoto, 12 megapiksel de geniş açılı kamera var. 14 Pro Max'e de aynı, 15 Pro Max'e de aynı, 16 Pro Max'e de
Aynı. Ne oldu? 3x zoom yerine 5x zoom geldi. 4K 60 FPS ProRes çekim modu geldi. O da SSD ile 3 boyutlu video çekme özelliği geldi. Yani tamam bunlar bir geliştirme ama kayda değer bir geliştirme hala ben göremiyorum. O yüzden fazla burayı uzatmayayım. iPhone 14 Pro Max'in kamerası bana çok iyi bir şekilde yetebiliyor. Günlük 4K 60 FPS videomu hala çekebiliyorum. 240 FPS'te bana ağır çekim modlarını kullanıyorum. 48 megapiksel ana kamerasıyla fotoğraf çekimlerini de gayet güzel bir şekilde yapabiliyorum. EM kamerada 12 megapiksellik bir True Depth kamera var. Orada da 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyoruz. Tamam iPhone güzel çekiyor fakat abi 12 megapiksellik ön kamera ve 48 megapiksellik ana kamera şu devirde yetersiz. Her ne kadar Apple'ın sensörleri ben tamam en iyisiyim dese de artık bunları bir geliştirmenin zamanı geldi. Dediğim gibi şunu söyleyeyim. Eğer çok profesyonel işlerle uğraşmıyorsanız harici SSD'ler bağlayacağım, çok büyük boyutlu dosyalar çalışacağım demiyorsanız iPhone 14 Pro Max'in kamerası şu an çoğu giriş seviyesi veya orta segmentli diyebilirim. Çoğu profesyonel kameralarla çekişebiliyor. Dediğim gibi zaten şu an hepsini size testlerle göstereceğim. Bu arada bu da size bir tavsiye olsun. Aman abi dikkat edin. Şu telefonun kameralarına ve ön camına kesinlikle bir koruyucu takın. Eğer kameralar ve ekran hasar görürse bir orta segment telefon parası gitti sayın. Evet biraz da size kullandığım süre zarfında batarya kısmından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben gün içinde çok aşırı telefon kullanan birisi değilim. Ama normal standart bir kullanıcıyım. Instagram'a girerim, Facebook'uma girerim, YouTube'a girerim. Çoğu zaman telefonla oyun oynarım. Bazen YouTube'da video izliyorum ve her gün diyebilirim müzik dinliyorum. iPhone 14 Pro Max'in bataryası beni çok rahat 2 gün götürüyor. Hatta ilk aldığım zamanlar biraz daha zorlasaydım 3 gün boyunca dayanacak. Şu an ne oldu? 1,5 senede pil sağlığım %91 civarında. Ve hala telefonda batarya 1,5 gün gidebiliyor. İşte Pro Max serilerinde ben bunu seviyorum. Şarjınız bitmiyor. Evet Pro serileri de güzel ama yıllardır Pro Max almamın sebebi kesinlikle bataryası ve ekranı biraz daha büyük oluşu. O yüzden batarya konusunda bir soru işaretiniz varsa bataryasından bir S24 Ultra gibi performans beklemezsiniz ama neredeyse onun kadar verimli dayanabiliyor. Depolama alanına gelecek olursak 128 GB'lık modeli tercih etmiştim. Çünkü telefonda çok fazla fotoğraf, video veya uygulama tutmuyorum. Zaten şu hala 70 GB'lık boş yerim var. Yani şunu demek istiyorum. Çok fazla telefonumda bir şey biriktirmiyorum. İşte bazen iOS güncellemeleri, uygulama güncellemeleri telefonunuza yer kaplayabiliyor. Ama şu an alacak olsam veya siz alacaksanız 256 GB'lık modeli tercih edin. Hem uzun kullanım için kafanız rahat olur hem de istediğiniz yükler çok fazla düşünmezsiniz. Evet artık yavaş sizin için yaptığım şu testleri göstermek istiyorum. Belki şu ana kadar 14 Pro veya 14 Pro Max almak istiyorsanız kafanıza bazı şeyler oturmuştur. Ama size yaptığım testleri göstererek kafanızdaki düşünceleri artık kesin bir hale getirmek istiyorum. Bakalım içeriğin sonuna doğru fikirleriniz neler olacak hep birlikte görelim. Evet şimdi telefon ön kamerasından konuşuyorum. Yine 4K 30 FPS'teyiz ve sesim yine telefon dahili mikrofonundan geliyor. Klasik sayımızı yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
Evet, şu an geniş açıdayız. Geniş açıdan 1x'e geçeceğim. Olduğum yerdeki konum bu şekilde. Geniş açıdan 1x'e geçiyorum. Karşıdaki tabelayı çekeceğiz. 1x'e böyle görüntü alıyoruz. 1x'ten 2x'e geçiyoruz. Görüntü daha da yaklaştı. Şu an 2x'teyiz gördüğünüz gibi. 2x'ten 3x'e geçiyoruz. 3x'teyken daha da yaklaştık. Ve son olarak 3x'ten elimiz basılı tutup şöyle yaptığımızda 9x'e kadar güzel bir zoomlama yapıyoruz. Görüntü hiç de fena değil. 9x'te de zoom iPhone'da bu şekilde gözüküyor. Tekrar 1'e geçiyoruz. 1x'te de olduğumuz konumdayız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi.
Evet, sıcağı sıcağına soruyorum. Şu an fikirleriniz neler? iPhone 14 Pro Max alınır mı, alınmaz mı? Benim şu videonun tarihiyle fikrim kesinlikle iPhone 14 Pro Max'ten iPhone 15 Pro Max'e, hatta iPhone 16 Pro Max'e bile geçilmez. Çünkü iki düğme geldi diye geçmeye değmez. Kameralarında bile adam akıllı bir gelişme yok. Bir işlemcisinde Pro takısı takıldı diye, biraz daha performans yüklendi diye ve sırf iPhone 15 Pro Max veya iPhone 16 Pro Max aldım demek için iPhone 14 Pro Max'ten bu telefonlara geçmenizi ben değer görmüyorum. Ha bak, şunu söylüyorum, eğer ilk defa iPhone alacaksanız veya iPhone 11, 12, 13'ten geçecekseniz, bütçeniz de varsa direkt gidin abi iPhone 16 Pro Max alın veya iPhone 15 Pro Max. Kısmet bakalım iPhone 17 ne olacak? Eğer kayda değer bir gelişmeler gelirse muhtemelen iPhone 17 Pro veya iPhone 17 Pro Max alabilirim. Zaten gelişmelerden sizi de bilgilendireceğim. Ben iPhone 14 Pro Max'imi 1,5 sene oldu. Hala cayır cayır kullanıyorum. Uzun kullanım testi olarak kesinlikle benden 10 üzerinden 9 puan alıyor. Çok da memnun kaldığım bir telefon. Umarım bu video iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max almayı düşünenler için işine yaramıştır. Eğer gerçekten size faydalı olduysa sizden sadece bir şey rica ediyorum. Sadece kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı, bu videoyu gösterdiğim emeğin karşılığını bana vermek istiyorsanız aşağıda yorum yaparak ve beğeni atarak bana desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. Başka da bir şey istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.